Evet, herkese merhaba. Bugün size 3 çekim hazırlıyoruz. Çevrim içi psikodrama çalışmalarından 2 örnek ve üstüne bir yorum. Çevrim içi çalışmaya geçmek zorunda kalmak benim ön yargılarımı epeydir kırdı. Birçok açıdan artısını da keşfetmeye başladım. Artıları. Bir kere ayna etkisi ve sosyal ayna etkisi benim bu alanda aynı zamanda insanlık içinde bir sosyal ayna evresi gibi düşünmeme bile yol açtı. Çevrimiçi seanslarda, özellikle bireyselde ve gruplarda süreye bir özen artışı görüyorum. Zamanında başlama, ben bir dakika önce başlama gibi bir alışkanlık da geliştirdim. Gecikmeler çok azaldı. Veda etme sıklığımda bir artış oldu ve daha kısa sürede tamamlanma. Belki bu tamamlanan devamlılığın olduğu olgularla ilgili genel bir duygunun içteki bir izlenimidir. Bugünkü çekimlerimizden ikisi gerçek protagonist öyküsü. Üçüncüsünde çekimin 3 değerli konuğumuzu Berna Gökengin modere edecek ve bu yaptığımız iş üzerinde birkaç soru açısından yorum alacak. Bunu niye yaptık? Anşun Semberger, benim kuşak aşkın eğiticim, sık sık bir Kurt Lewin alıntısı yapar. Hiçbir şey iyi bir kuram kadar pratik değildir der. Biz psikodramatistlerin kuramsallaştırma açısından önemli bir ihtiyaç içinde olduğunu düşünüyorum ve kendimce değişim bilimi üzerine odaklanmış bir kuram oluşturma, kavram oluşturma misyonunu da kendime vermiş bulunuyorum. Bugün çekimleri yapacak olan biz hepimiz psikodramatistiz. Burada geçen hasta, yani tanı alan ya da danışan, gelişmek, sorunlarını çözmek için gelen, hiç aramızda öyle bir kişi yok. Hepimiz bu mesleğin uygulayıcısı olan psikolog, doktor, sosyal hizmet uzmanı gibi alanlardan gelen, eğitilmiş ya da şu anda öğrenciliği süren gönüllüleriz ve bu proje için İzmir Psikodrama Derneği bize çok büyük destek verdi. Üyelerine bunu duyurup gönüllülerin bu çalışmaya katılmasını sağladı. Bu çalışmanın ufak bir örneğini, yani terapötik film projesi Moreno'nun altına soktuğum bu örneklerden birini bir süre önce YouTube yayınına sokmuştuk. Geri bildirimler terapötik etkileri olabilecek bir uygulama içinde olduğumuz izlenimini çok destekledi. Bugün öykülerini aktarma izni veren anksiyete bozukluğu tanılı hastama ve kuşak aşkın psiko-imge drama atölyesindeki öğrencime çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Moreno'nun terapötik film kategorisine soktuğum bu çalışmanın amaçlarından biri uzaktan, yani hatta tele bir terapötik etki, bir eğitici etki mümkün müdür sorusuna yanıt aramak. Buraya eğitici etki dememin bir sebebi de özellikle değerlendirme ve yorum kısımlarının izleyicinin biraz eğitim içinde olmasını gerektirecek nitelikler taşıdığı kanısında olmam. Evet, şimdi bakalım ilk çalışmamız
nasıl olacak? İlk çekimimiz. Başlıyoruz. Grubumuz kendisi devreye girdikçe sizler onları grup olarak kafanızda sanıyorum bütünleştirebileceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi hepiniz hoş geldiniz. Çekim ekibi, oyuncu ekibine konuşuyorum. Sizleri biraz ısıtmak için ufak bir alıştırmamız var. Çekim ekibi, herkes burada mı? Bir yoklayalım. Evet, gönüllülerden birisi bir sağlık sorunu nedeniyle sabah aramızda yok. Ancak sanırım akış içinde hepimiz bu anlamda bir rol anlamında bir sorun yaşamayacağız oyunun rolleri açısından. Şimdi bu iki oyun için bir ısınma şeyimiz var. Nedir bu ısınmanın temel motifi? Birinci oyundaki bölünmüşlük, parçalanmışlık ve ikinci oyundaki tamamlanmamış yasın duygusal yanlarıyla ilgili. Şimdi herkes beni taklit et yönergesiyle. Biliyorsunuz ben aynı zamanda bir dans terapistiyim. Dans terapisinde yöneticinin, dans terapistinin, eğiticinin imitasyonla taklit edildiği şekilde çalışmalar yapılır. Ama biraz da hani otantik hareket diyelim, biraz da otantik kendinizden, sadece beni taklit değil de buradaki ısınmada kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Şimdi hep beraber başlayacağız. Prokofiev'le başlıyoruz. Müzik de var. Şimdi ne yapacağız? Şimdi protagonistimizin söylediği çok kritik bir cümlede iki taraf arasında bölündüm, parçalandım. Ne yapıyorum? Bir bu kola, bir bu kola, bir bu kola, bir bu kola gidip önce protagonistin arada kalmışlık duygusuyla kalacağız. Sonra da çeken antagonisti, benimsin adeta diyen, onu çeken antagonisti bedenimiz deneyimlesin isteyeceğiz. Müzikle beraber, benimle beraber başlıyorsunuz. Simge, bir laf et. Dinliyorum. Bir daha. Dinliyorum. Evet, gevşe. Rahat. Evet, Simge, seni dinliyoruz. Nasıl bir duygu oldu? Gerginim şu anda. Evet. Gergin. Gergin. Evet. Protagonistin temel duygusu anksiyete ve gerginlik zaten. Bu duygu sana bu oyunu yaşarken yardımcı olacak bir duygu. Evet. Kendiniz şu anda içinizdeki duyguları dile getirin. İkili paylaşma yapabilirdik. Ama bunu kendi başınıza yapabileceğinizi biliyorum. Şimdi ikinci protagonistimiz aslında gerçek protagonistin içindeki başka bir protagonist. Bir anneanne açılıyor içinden. Bu anneanne status nascendi dediğimiz doğuş durumuna ısıtıldığında onun kocasını kaybedişine varıyoruz. Şimdi bu eş kaybının, yaşlılık hayallerinin, birlikte yaşlanma hayallerinin kaybının
19 yıllık bir yalnızlığın içteki duyguları için başka bir müzikle ısınacağız. Mozart'ın Lacrimosa, gözyaşları. Evet, şimdi bunun için gene beni taklit ederek başlayıp kendiniz genişletebilirsiniz. Birisi gidiyor. Gidiyor. Ulaşamıyorsunuz. Acı içindesiniz. Öfke içindesiniz. Kabullenmek zorundasınız. Pazarlık etmek istiyorsunuz. İmkanı yok. Bedeniniz depresyonda olduğunuzu, hasta olduğunuzu işaret ediyor. Onurlu bir duruş için, zayıf görünmemek için acınız içinizde kilitleniyor. Susuyorsunuz. Bedeniniz konuşmaya başlıyor. Yıllar böyle geçiyor. Evet, şimdi kendinizi hazırlayın. İnşallah reklam girmez. Dur bakalım. Girdi bile. Evet. Öznur Acun Aykır. Ses çıkar, duyalım, görelim seni. Çok yalnızım. Hastayım. Yalnızlığımda kayboldum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Çürüyorum. Evet. Don. Evet. Şimdi bir gelişim grubundayız. Her hafta 3 birim, 3 yıl sürecek bir grup. Grup başladı. 4-5 ay içinde koronavirüs nedeniyle hepimiz evlere kapandık. Bu grup 1 ay kadar bir dayanışma grubu halinde. Nasılım, nasıl karşılıyorum, bu haftam şöyle geçti gibi paylaşımlar yaptıktan sonra dediler ki siz hazırsanız hazırız çevrim içi. Bazıları düştü, drop out oldu ama başladık. Şimdi aşağı yukarı 2 yıldır çevrim içi, 1 ay arada boşluk. Yani 2 yılı içinde 2 yılını tamamlamış ve yenice son yılına girmiş bir gruptayız. Ben gruba genellikle bir hafta önceki çalışmamızın etkilerini değerlendirerek başlarım. Biz de bunu konuşarak başlıyoruz. Tabii bir de arada içten veya dıştan tetiklenmiş yaşantıları, özellikle duygu açısından bizi etkileyen rüyada kalktım, çok korkmuştum gibi ya da geçen hafta burada annemi düşünmeye başladım, onunla ilişkilerimiz üzerindeyim gibi. Bakalım bugün biz genellikle bunu bütün üyeler için bir zaman vererek açarız ama bütün üyeler bazen konuşmaz. Bir konuşma zorunluluğu da yoktur. Ve bu anlamda böyle bir şey de sürer gider. Ne kadar sürer? Yarım saat bazen 50 dakika. 1 saat içinde en geç böyle bir aşaması, grubun ısınması aşaması bu yollardan sadece biridir. Deminki gibi değil mi? Başka bir şekilde bu grubu ısıttığımı gördünüz. Evet. Şimdi bu gruba
Üyelerimiz hepsi galiba tamam. Üyeler isimlerini de ekliyorlar. Gruptaki isimleriyle karşımızda olacaklar. Gurbeti gördüm. Evet. İsimler, evet, Elvan geldi. Merhaba Elvan, merhaba Gurbet. Başka gelen? Limon ağacı gelmiş, kardelen gelmiş, Gaye gelmiş. Evet, hoş geldiniz. Evet, koterapistim de yanımda. Ayşe'ye selam. Evet. Güzel, şimdi soruyorum. Haftanız nasıldı? Geçen hafta çalışmamızdan etkiler neler oldu? Protagonistimiz nasıl etkilendi? Yeni bir şeyler var mı? Rahatsız edici bir şeyler var mı? Ya da arada tetiklenen içten ya da dıştan herhangi bir şey var mı? Söz sizin. Ben başlayabilirim. Evet Gurbet. Ya Onur'un anlattıkları ve çalışma bana epey faydalı oldu aslında. Şeyi fark ettim, hani o yeni şeylere, o değişime ne kadar kapalı olduğumu fark ettim çalışmadan sonra. Hani bunun da biraz bağlantısının o çocukluğumdaki ani değişim, anneannemden kopuşumun çok sert olmasıyla bağlantılı olduğunu düşündüm. Yani çok Evet. çok kötü bir ayrılıktı o benim için. Böyle geçen kuzenimle konuştuk, hatta o da oradaydı o gün. 4 yaş büyük o benden. Şey dedi, çok feci bir gündü o dedi. Ee, Ya böyle bazen hani burada yapıyoruz ya şey diye, hani o ideal sahneyi falan oynuyoruz. Hani onu yapsak, onu yapmaya ihtiyacım var gibi. Çünkü o hani gerçeğinde böyle çekiştiriliyordum sanki iki taraftan ve bölünüyor gibiydim. Daha güzel olsun isterdim o. Evet. Yani adaysın bugün, öyle mi Evet, Gurbet? evet. Evet, hadi bakalım başka adaylarımız da var mı? Başka. Ben konuşabilirim. Ee, Evet. Benim eşim 6 ay sonra bu cuma görevden geliyor. E, Bu arada bende çok değişiklik oldu. E, Bakış açılarım değişti. Kazada ölen kuzenlerimle ilgili çalışmamdan sonra duygusal anlamda çok e, olumlu olduğum için aslında eşimin bu gelişine e, yeni nasıl tepkiler vereceğim, bunu ölçeceğim. Oo. Hı. Evet, Bir büyük bir heyecanla bekliyor olmalısın. yani çok uzun bir zaman oldu çünkü. Bendeki değişikliklerle yeni tepkilerimi ölçeceğim bir zaman olacak. Evet Kardelen. Ben de Onur'un bebeğinin getirdiği enerjiyi hissettim. Ben nasıl bir anne olurdum? Orada hüzünlendim. Evet. Sen de çalışmak istiyor musun? Ee, Belki daha sonra. Tamam Elvan. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Bu böyle tamamlanana kadar sürer. Gördüğünüz gibi herkes kendi yaşantısından, gerek gruptaki etkiden, gerek kendi keşfettiği şeylerden gruba başladık bile. Evet, şimdi adayımız bugün çalışacak. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu aday gördüğünüz gibi direkt ideal sahneyi çalışmak istedi. İdeal sahne benim için bu bir tür şeydir, telafi çalışması gibidir. Yani yapılmış bir şeyin içteki acısının tersinden onarılması gibidir. Benim yaklaşımımda kişinin kendi içinden gelen spontanlığı tetiklediği ve olayları karşılama, gerçeği karşılama şeklini kendinden bir güçle geliştirdiği oyunlar her zaman dıştan gelen değişiklikle tetiklenmiş bir
doyumdan daha ileri seviyede bir şey. Bunu genellemiyorum. Bugün böyle bir ihtiyaçla ne istediğini çok iyi tanımlamış, ideal sahne oynamak istiyorum, başka türlü yaşansaydı dediği bir sahneyle bize içini açacak. Bu gerçekliğe geçişle ilgili Moreno'nun çok güzel bir kavramı var. Dirençlerin ara değere getirilmesi, interpolasyonu diyor. Yani kişinin iç dünyasındaki hakikat neredeyse oradan başlamak ve bunu aşama aşama oyun arda arda gruplar içinde olabilecek şekilde buraya doğru, gerçekliği karşılamaya doğru, kabule doğru geçen bir felsefeyle bakar. Buna bir teknik dese bile bu çok daha derin bir yaklaşım şeklidir. Evet, şimdi gurbetle çalışmaya başlıyoruz. Evet, Gurbet, sen hazırsın. Evet. Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Kafanda çünkü bir şey var. Biraz düşünce ve şeyini açar mısın? Nasıl bir şey olsun istiyorsun? Yani biraz demiştim yani o ayrılış sahnesi çok kötüydü benim için ve hani onu daha güzel yaşamak isterim. Daha ideal bir şekilde yaşamak isterim aslında. Hı hı. Direkt o sahneyi kuralım o zaman. Ha? Evet. Tamam. Tamam. Sen o zaman şöyle yapalım. Değişiklik kimden gelecek gibi sence? Yani bu başka türlü yaşamda değişik, şimdi eskisine göre değişik olan kim başlatacak? Yani annem her şeyden önce. Annen başlatacak. Tamam. Anneni seçer misin grup arkadaşların arasında? Annem Gaye olsun. Evet. Ayşe, Gaye'yi alalım mı ortaya? Evet, annen geldi. Evet. Şimdi ama Emel. annen geldi. Adı neydi? Annemin adı Ayşe'ydi. Ayşe geldi, evet. Şimdi sen Ayşe'sin. Tamam, hazır mısın? Rol değiştir, Ayşe ol. Merhaba, Merhaba. biraz tanıyalım sizi. Ee, Kaç yani yaşındasınız bu ideal sahnede? ben 40'larıma yakınım. Ailemi bir araya getirmeye geldim aslında. Yurt dışında yaşıyordum. Çok erken yaşta evlendim hani istediği için. Okuyamadım erkenden evlenince. Para kazanmak için de yurt dışına gittim hani yurdumu terk ettim. Ay Kızım da ay, kaldı tabii burada. kızın da kaldı. Ama şimdi işte kızım da kaldı götüremedim onu. Evet, Ama şimdi bir araya geleceğiz tekrardan. Hep birlikte olacağız. O ayrılık zamanları sona erdi artık. evet. Hadi bakalım. Güzel. Evet, Ayşe ile Gurbet'i yer değiştirebilir misin ekranda? Evet. Ayşe merhaba. Son, Merhaba. son birkaç cümlenden duyalım. Ben yurt dışına çalışmaya gitmek zorunda kaldım ve kızımı da burada bırakmak zorunda kaldım. Ama şimdi döndüm ve ailemi tekrar birlikte olmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi artık birliktelik zamanı. Evet, güzel. Evet Gurbet, şimdi diğer kimler var başka? Onları seçelim. Anneannem var. Anneannen. Sen bu ideal sahnede kaç yaşındasın? Ben 9 9 yaşındayım. yaşındasın, tamam. Anneannem de Elvan olsun. Elvan alıyoruz aşağı. Evet, başka kimler var? Dayım var. Evet, kim oynar? Onur olsun. Evet, Onur aşağı alıyoruz. Bir de kuzenim var Sezgin. O da Sezgin olsun. Sezgin'i alıyoruz, evet. Hı hı. Evet, herkes burada. Evet, dayı, Onur ve Sezgin kuzen, değil mi? Evet.
Şimdi bu sahneyi yaşatacağız. Yalnız annen başlayacak ya. İstersen bize o başlatsın, sonra herkes spontan olarak oynasın. Sen uymazsa düzelt. Küçük gurbet rolüne geçebilir misin? O zaman küçük gurbeti seç önce bakalım. Bir onu görelim. Kardelen olsun o zaman. Kardelen yukarıda kalsın. Kardelen aldın mı rolü? Tamam, duyalım sesini. Sesin kapalı. Küçük Tamam. gurbet. Sen şimdi yetişkin gurbetsin Kardelen. Oldu mu? Tamam. Evet. Güzel. Kim başlıyor demiştik? Gaye'nin oynayacağı anne başlıyor dedin. Evet. Şimdi oradan direkt anne ol. Sonra kendin olacaksın. Annene replik veriyorsun. İdeal sahne için mi? İdeal sahne için. Annen ne yapsaydı bu iş olurdu. Gidiyorum o zaman rolüne. Gurbetim, yanım kızım. Artık birlikte yaşayacağız. Kardeşinle birlikte, hep birlikte olacağız. Bu hani korkma, yani anneanneni de göreceksin, onda kalmaya gideceksin. İstersen o da gelecek. Bu bir ayrılık değil, yani aynı şehirdeyiz zaten. Ama birlikte olacağız artık. Çok güzel. Ne kadar yumuşacık konuştun. Oo. Evet. Şimdi anneyle gurbeti değiştirmemiz mümkün mü Ayşe? Böylece küçük gurbet bu ideal sahnede, bakalım bu sevgi çemberi içinde başka bir role ihtiyaç var mı burada? Yok. Anneannem de güzel şeyler söylese güzel olur tabii. Anneannen söylüyor. Tamam. Evet. Bu nerede geçsin bu sahne? Şeyde geçsin, bizim anneannemin bahçesinde geçsin, limon ağacının altında. Anneannenin bahçesinde. Çok Bir de limon severim. ağacı lazım o zaman bize. Ha? Evet. Tamam. Onu kim oynar? O da Özüm olsun. Tamam. Evet. Özüm limon ağacı oluyor. Evet. Merhaba. Role girmek için evet. Sen birkaç cümle oradan hiç değişmeden limon ağacı için bize tanıtır mısın? Merhaba limon ağacı, gurbet roldesin. Ben limon ağacıyım. Çok uzun süredir bu bahçedeyim ve çocuklar benim altımda oynar. Çok güzel şeyler görürüm burada. Limonlarım onların sofralarına düşer. Tatlandırırım sofralarını. Oo, Gurbet çok beni iyi. çok sever. Hep benim yanımda oynar. Çok güzel. Tamam. Limon ağacı aldın mı? Hı hı. Evet. Duyalım son cümleni. Ben bahçede çocukların altında durduğu bir limon ağacıyım. Dağlarımda limonlar var. Merhaba limon ağacı. Merhaba, ben uzun zamandır buradayım. Çocukları görüyorum hep. Birlikte ne güzel oynadıklarını görüyorum. Sofralarına limon düşer. Aha. Evet gurbet. Ağacın altındayız. Hadi bakalım. Herkes spontan oynuyor. Sen eğer uymazsa bize bildiriyorsun. Seni uygun yapamayan role sokuyoruz. Rolünden eksiği olan bir şey öğrenmek isteyen var mı? Yok. Evet, güzel. İdeal aile, anneannenin evinden ayrılan gurbeti uğurluyor ve anne de onu gayet uygun bir şekilde karşılayıp alıyor. Hadi bakalım. Gurbetim, hasret kaldığım kızım. Bundan sonra artık birlikte yaşayacağız. Kardeşin, sen. Hep birlikte olacağız. Tabii ki anneannenle de olacaksın. İstediğin zaman hatta onda da kalacaksın. Nasıl olsa aynı şehirdeyiz artık. Ne olacak? Korkma kızım. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Öyle Canım olur mu? yeğenim, canım yeğenim. Yani anneannemi görebilecek miyim ben? Elbette yavrum. Ben seni bırakır mıyım? İstediğin zaman yine geleceksin.
Ben seni özleyince gene geleceğim. Sen benim en değerli. Ben seni hiç bırakır mıyım kuzum? Canım yeğenim benim ya. Üzüldüğünü görüyorum ama yani bana bir söyle. Ben seni istediğin zaman arabayla alır anneannene götürürüm. Ha, bize de gelebilirsiniz. Hep beraber köye de gideriz. Değil mi anne? Sen de Evet, söylesene. evet kuzum, evet. Ya Gurbet, ben senin gitmene çok üzülüyorum ya. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Beraber ne güzel oynuyorduk. Limon ağacının dibinde. Neyse ama ne yapalım? Ben de gelir arada sizi görürüm, olur mu? Öyle yaparız. Ayrı kalmayız, merak etme. Ne gelirim ben de, değil mi anne? Bahçede oynamaya geliriz, değil mi? Evet. Evet. Hep beraber olacağız. Sık Oluruz sık bundan görüşeceğiz sonra. kuzum. Sık sık Ben çok görüşeceğiz. özlerim çünkü sizi sonra. Ben Biz de de seni çok çok özledim. özleyeceğiz. Çok Biz özledim. dinlemiyor muyuz? Gurbet, sana söz veriyorum. İstediğin zaman istediklerinle olacaksın kız. Tabii. Sen bir Yaşasın. para verin, ben seni alır götürürüm. Tamam mı? Yaşasın. Tamam. Tamam, evet. Ha? Limon ağacı da ne diyor bakalım bu işe? Limonata yaptım. Evet. Pasta da var. Oo. Yeni evimize de biraz limon götürebilir miyiz o zaman buradan? Olur mu anneanne, alsak biraz? Tabii. Tabii kuzum, tabii ki. Al istediğin kadar, istediğin zaman gel gene al. Ben de getiririm sana. 5 diyorum. 2 evim var artık. Evet. İstediğimde istediğime gidebilirim. Anneannemi de hani görebilecekmişim zaten. Kuzenimle oynayabilecekmişim. Dayım da Evet. arabayla alacakmış beni. Evet. Dersen bize de gelirsin. Temas etmek istediğin biri var mı? Anneanneme sarılmak istiyorum. Anneanneni. Evet. Güzelce. Bir minder de olabilir. Evet. Çok güzel. Anneanneyle sımsıkı sarıldın. Evet. İyi misin? Bedenin nasıl? Evet. Çok güzel. Gözyaşların var azıcık galiba. Ha? Görebiliyorum, evet. Tamam. Şimdi Gurbet, kendini izle bakalım bu ideal sahnede. Olur mu? Alıyoruz. Küçük Gurbet'i alıyoruz. Seni yukarı alıyoruz. Çok güzel. Evet, izliyorsun. Beni de al Ayşe. Mümkünse. Evet. Haydi bakalım. Küçük Gurbet'in ayrılışı. Evden, anneanne evinden ayrılışı. İdeal bir şekilde olsaydı böyle olurdu. Hepinizi çok özleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Ama artık biliyorum ki benim 2 tane evim var. Değil mi dayı? Öyle. Anneanne? Öyle. Evet kuzucuğum. İstediğin zaman bize geleceksin. Seni özleyince ben de geleceğim. Hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte olacağız. İstediğin zaman yanındayım. Evet kız. İstediğin zaman istediklerinle birlikte olabileceksin. Getireceksin beni değil mi anne? Evet, tabii ki getireceğim. Ne zaman istersen. Anneannen de bize gelecek, dayınlar da. Kuzenlerim. Tabii ki kuzenlerin. Bir şey diyeceğim. Sen benim çok iyi arkadaşımdın ya. En iyi arkadaşım. Seni o yüzden çok özleyeceğim. Çok güzel oynuyorduk ya bahçede. Ama ne yapalım? Neyse, ben de o zaman arada bir size gelirim. Sen de gelirsin. Görüşürüz. Ayrı kalmayız ya. Evet Gurbet, izlemek nasıl geldi? Bak bakalım nasıl görünüyor küçük Gurbet şimdi. Çok mutlu. Yani keşke gerçekten böyle olsaydı dedim izleyince. Evet, şimdi olan şey nasıl geliyor? Çok güzel. Yani Çok gerçekten güzel. Tamam, hani şimdi kapa gözünü. Küçük Gurbet'i anneannesiyle sarılmış halde içinde gör. Onu kalbine indir bu sarılmış sahneyi. Bakalım anne orada var mı? Bir gör.
Ne Uzakta. görüyorsun? Heh, Annem çok uzakta. uzakta. Tamam. Evet. Evet. Güzel. Gözlerini açabilirsin. Başka devam etmesini istediğim bir nokta var mı? Şu an bu kadarı yeterli benim. Güzel. O zaman hepimiz grup üyesi galeri rolümüze gelelim. Galerideki rolümüze gelelim. Ben de galeri alıyorum değil mi Ayşe? Hepiniz ben Heh. kaldırıyorum. Hepiniz kendinizi galeri view alıyorsunuz. Evet, galerideyiz. Güzel. Şimdi burada bir açıklama yapalım. Ben Spotlight'a gelebilir miyim? Bir saniye. Evet. Ben Spotlight'a kendimden getireceğim galiba. Hah, Yok, oldu. tamam. Getir. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Ben her zaman mutlaka bir rol geri bildirimi alıyorum. Burada çok çekimi uzatmamak ve sizleri yormamak, fikri verip duyguyu yaşatmakla sınırlı kalarak bir rolden geri bildirim aldıktan sonra gruptaki paylaşımlara geçeceğiz. Bu grupta, çekim grubunda paylaşımı iki düzeyde yapacak oyuncularımız. Bir, eğer kendileri etkilendiyse kendi yaşantılarından bir benzerlik, bir paylaşım kurdularsa kendi adlarıyla, diyelim ki ben Turan olarak, ben Murat olarak gibi verecekler. Yoksa kuzen rolündeyken, dayı rolündeyken, onu izlerken hissettikleri bazı şeyleri, deneyimledikleri yaşantıları bizimle paylaşacaklar. Bunu da 2-3 taneyle sınırlı tutacağız. Rol geri bildirimi, kim rol geri bildirimi vermek için ihtiyaç içinde? Ben verebilirim. Evet. Gurbetle konuşurken, kızımla konuşurken ben anne olarak çok mahcup hissettim. Yani içimden bir ses elinde değildi diyordu ama yine de onunla konuşurken ona karşı çok mahcup hissettim anne olarak. Mahcup. Teşekkürler. Evet. Güzel. Şimdi paylaşım. Roldeyken yaşadıklarınızdan ve kendi yaşantılarınızdan protagonistle benzerlik kurduğunuz özdeşim ve benzerlik dinliyoruz. Ben kendi hayatımda da dayıyım. Yani erkek kardeşim yok, ablam var. Hani amca yeğen ilişkisinin güzelliğini gördüm ama dayılar birazcık daha annenin erkek kardeşi olduğu için daha mı farklı oluyorlar çocukların gözünde? Amcayla dayı farklı, onu biliyorum yani. Ama dayı olmak güzel. Yani daha bir şefkat ve sıcaklık dolu bir ilişki kuruyorsun. Bu durumda mesela üzülmesine çok üzüldüm. Kendi hayatımda da öyle. Yani yeğenlerimin 6 tane yeğenim var. Üzülmelerine veya onların kendi hayatlarında bir sıkıntı olmasına çok üzülürüm. Yani beni gerçekten yaralar. Bu oyunda da yani gurbetin acısına çok içten bir şekilde katıldım ve ona yardım etmek istedim. Onu rahatlatmak, doğru veya sahte, yani bir dayının görevi gibi hissetmişimdir de. Bu şekilde biraz beni etkiledi oyun. Teşekkürler Turan. Evet. Turan olarak paylaşım verdi bize Evet. Turan. Evet, teşekkür ederiz. Ben de kendi rolümden ve gerçek hayattaki konumumdan bir şey verebilirim. Ben de babaanne, gerçek hayatta babaanne olabilecek bir roldeyim. Şu anda bir torunum yok. Bir torunum herhalde gurbetle anneannesinin olduğu gibi oluruz. Yani çok sıkı bir bağ oluşuyor ve o bağ kopmaya başladığında ben de en az gurbet kadar ve o anneanne kadar yoğun bir acı ve ayrılık acısı hissederim diye düşündüm.
Çünkü özel bir bağ. Yani anne çocuktan sonra babaanne veya anneanne torun ilişkisinde çok özel olduğunu düşünüyorum. Onun içinde o kısmı beni çok etkiledi gerçekten. Yani böyle bir durumda olmak çok çok dokundu bana. Dokundu. Evet. Gerçekten deneyimlemek gerçekten çok sarsıcı olur düşündüm. O kısmı beni çok etkiledi. Yani bir ayrılık sahnesini yaşamak çok etkileyici geldi bana. Umarım hep keyifli zamanlar paylaşırım. Torunum olursa ayrılığı yaşamak zor bir şey gerçekten zor. Çok dokundu bana o kısmı. Evet. Teşekkür ederiz Engin. Evet. Ben de kendi hayatımdan bir örnekle paylaşımda bulunmak isterim. Gurbetin yaşlarındayken benim de çok aynı yaşlarda gene aynı şekilde çok sevdiğim bir çocukluk arkadaşım vardı, Mehmet. Onu hatırladım. Çok oyunlar oynardık onunla beraber. Mehmetlerin babasının tayini çıktı ve o şehirden ayrıldılar. Biz birbirimize gözlerimiz böyle dolu olarak sarıldığımızı hatırlıyorum ayrılırken. Yine görüşeceğiz demiştik. Sonra görüşemedik ama ondan sonraki süreçte o küçüklük yaşlarımda beraber oynadığımız yerlere tek başıma gidip tek başıma oyunlar oynadığımı ve Mehmet'i hatırladığımı, belli bir yas yaşadığımı hatırlıyorum. Ama bu olay Mehmet'ten ayrılış bana yaşamın gerçeklerini, yaşam koşullarının dayatmalarını ve buna karşı direncimi geliştirdiğini şimdi görüyorum. Yavaş yavaş gerçeklerle o yıllarda tanışıp büyüdüğümüzü görüyorum. Aynı şekilde oyunda da Sezgin için aynı duyguları hissettim. Gurbetten ayrılırken çok üzüldüğünü ama birazcık daha büyüdüğünü hissettim Sezgin'in içimde. Bunu paylaşmak istedim. Evet, teşekkürler Murat. Evet. Evet, Simge, Gaye, sen dinleyince bir şey söylemek, tamamlamak istediğin bir şey var mı? Yani gurbet olarak oyunda hissettiğim şey gerçekten dayım çok sıcak, beni anlıyor. Hani anneannem zaten böyle pamuk gibi bir kadın, çok seviyorum. Kuzenimle çok sıcak bir ilişkim var. Annem çok güzel şeyler söylüyor ama hani anneannem ve dayım teyit edene kadar çok güvenilir gelmemişti onun sözleri. Daha yabancı hissediyordum annemi. Ama rol geri bildiriminden hani mahcup hissettim deyince o gurbet olarak bana çok iyi geldi. Hani biraz o mahcubiyetin ondan duymaya ihtiyacım varmış sanırım. Evet, bu da onarıcı oldu yani, evet. O çok iyi geldi bana. Evet, rol geri bildiriminde verilen bir duygu, değil mi? Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz, evet. Bugün kapanırken bu seansı grup üyeleri rolünde tekrar olun. Grubu, yaşadığımız gelişim grubunu kapatıyoruz. Evet, haftaya görüşene kadar herkese iyi haftalar diliyorum. Hocam bu arada ben bu limon ağacından etkilendim. Çünkü bizim de çocukluğumuzda büyüdüğümüz dedemin bir tarlası vardı. Onun orada küçük bir ev ve bir karadut ağacı vardı. Oldukça büyük bir karadut ağacı. Tabii yaz döneminde biz o ağacın üzerinde yaşıyorduk diyebilirim. Çünkü karadut olduğunda toplamaya çıkmamız gerekiyordu misafir geldiğinde ve ben o karadut ağacıyla güzel bir bağ kurmuştum. Dedem vefat ettikten sonra o bahçe satıldı aile büyükleri tarafından. O ağaçta alanlar tarafından köklendi falan böyle ama oldukça büyük bir ağaçtı. Ben buna çok üzülmüştüm.
Burada onu hatırladım. Hatta küçük de bir duyguya girdim. O açıdan da teşekkür ediyorum. Evet Celal, biz de teşekkür ederiz. Bu çekimde bunu kullanalım müsaadenle. O nedenle de anlattım aslında. Tamam. Böylece gördüğümüz gibi çekimde miyiz? Değil mi? Çekimdeyiz. Evet, kayıttayız. Gördüğümüz gibi izleyenlerin kendileri grup üyesi bile olmasa bile burada tanıklık seviyesi gelişiyor. Uzaktan etkiler böyle izleyenlerde, sizlerde, bizi YouTube'dan izleyenlerde nasıl açılacak? Bunları lütfen paylaşımlara eklerseniz, nasıl etkilendiğinizi bildirirseniz terapötik etkimizi bilimsel olarak çalışabilme, ölçebilme konusunda bizlere yardımcı olursunuz. Şimdi eğer ben de bir paylaşımda bulunmak. Evet Nevin, teşekkür ederiz. Evet. Yani çok uzun zamandır belki seninle de zaman zaman konuştuğum ve anneannemle ayrılışıma dair, anneannemin benim gelişimimdeki etkilerine dair ve benden sonraki kuşak kızımın gelişimindeki bence izlerine dair bazı kalıntılar var içimde. Hepsi yeniden hareketlendi ve bu anneannemle olan ilişkimi ve ayrılış şeklimi mutlaka çalışmam lazım diye bir karar verdim yeniden. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yani değil mi? Tetiklenen şeyler bizi geliştiren, tekrar yeni bir döngü açıldıkça gelişimin sürekliliğini de gösteren bir paylaşım olmuş oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani grup üyesi haline sen de katıldın. Bizim için büyük bir zenginlik. Çok güzel oldu. Evet, o zaman bunu tamamlayalım lütfen. İçinizde hiçbir şey kalmasın. Paylaşım seviyesinde bir şey varsa şu anda canlı olarak oradayız. Hepimiz şu anda spontan olarak yaşıyoruz. Evet gurbet. Bazı elleri göremeyebilirim. Onun için söz almak, paylaşımda bulunmak isteyen el kaldırsın ve ses çıkarsın, olur mu? Evet. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Zeynep Hanım. Evet. Ben de çok kişisel olarak bağlandım hikayeye. Çünkü beni de 3 yaşına kadar anneannem büyüttü. Ve sonra babam askerden geldikten sonra ailenin birleşip başka bir şehre taşınması. O zamana kadar annem, anneannem ve ben yaşıyorduk. Ve bu bende tabii çok büyük bir acıya sebep oldu. Anneannemden ayrılmak ve onda da öyle. Tıpkı böyle iki sevgilinin ayrılması kadar büyük bir ayrılık acısı çektik. Ve bu yıllarca sürdü. Benim için çok büyük bir acı oldu. Evet. Bir de ayrı şehirlerde olmak ve onun da eşi ölmüştü ve aslında hiç çocuğu yok, annemin halası, ama ben onun ilk bebeğiydim. Evet. Yani anneden ayrılmak gibi aslında. Yani annemi de o büyütmüştü ama 5 yaşından sonra ben hani 0-3 yaş olarak onun eline doğmuş, konuşmayı o bana öğretmiş ve gerçekten annemden çok aslında yakın olduğum ve birdenbire hani aile birleşecek diye alınıp başka şehre götürülmek. Evet. 3 yaşında. Yani 11 yaşında ben yatılı okul kazanıp tekrar geri dönebildim anneanneme ama hani 3 yaşından 11 yaşına kadar 7 sene aslında tekrar kavuşmak için büyük bir çaba sarf ettim. Evet. Ve yani gerçekten ne hissettim? Çocuğun çaresizliğini ve başkalarının kararlarına tabi olmanın ne kadar acı verici bir şey olduğunu, benim fikrimin sorulmaması ve yani sanki ondan sonra bana hep hayatta güçlü olursam işte bu tür acılarla başa çıkabilirmişim
gibi geldi. Yani hani güçlü olmak, özgür olmak sanki beni koruyabilecek tek şeymiş gibi. Çocuk olmamak. Evet. Çok derin bir paylaşımdı. Çok teşekkürler Zeynep. Tam bize anlatırken şu anda kendini dinle lütfen. Ne deneyimliyorsun? Duyguların, duyumların nasıl? Yani böyle tabii gözlerim doluyor. Evet, Hani ağlamak istiyorum ama tabii yani ben anneannemin de çok acı çektiğini biliyorum. Çünkü evet. sonuçta ben onun evinin neşesi İdin, evet. idim ve e, yani ben geldiğim zaman o aslında bütün yalnızlığı ve hayatta sahip olmak isteyip olamadığı her şey oluyordu yani onun hayatında. Evet, Ama hiçbir söz hakkı yoktu. evet. Ve hani benim anneannemle olmak istemem de hep şımarıklık ve cezalandırılan ve bana şiddet olarak geri dönen bir şeydi. Yani bana hani Evet. buradaki yumuşak ilişkiler verilmedi. Evet, ona da Yani verilmedi. Zaten protagonistimize de o da bize bunu onarmak için yol açtı. Şimdi bir anneanne gruptan seçebilir misin? Gözüne kestirdiğin, koterapistim dahil. kim? Bir Bana mı? anneanne seç. Senin anneanneni oynayacak biri. E, bu, bilmiyorum. Nevin Hanım olabilir belki. Nevin oynar mısın anneanne? Alalım aşağıya Ayşe. Tabii Evet, memnuniyetle. İlginç bir şekilde hissettim seçileceğimi. çok güzel. Şimdi bunu bir karşılaşma olarak Zeynep'e senin deneyimine teslim ediyorum. Evet, Zeynep'e. Evet. Zeynep bir şey söylemek ister misin anneanneni? Adı neydi? Zeynep. Zeynep anneannesi. Evet, bana onun adını koymuşlar zaten. Tamam. Evet, o zaman eşliyorum. Anneanne adımız bile aynı. Evet. Yani aslında her şeyi konuştuk. Ve Konuşsun. yani hani o benim duygularımı, ben de onun duygularını biliyorum. Tamam. Anneanne bir kucak veriyorum. Ama bir çaresizlik var. Çaresizim, evet. Güzel. Yani ikimiz de çok güçsüzüz. Zeynep, e, ayrı kaldığımız zamanın acısı dinmiyor, değil mi? Evet, yani ben e, başkaları tarafından belirlenmek, yani bu kadar bağlı olduğum bir insanla ilişkinin hani dışarıdan aile bile olsa, anne baba bile olsa e, yani büyük bir zorbalık ve şiddet olarak yaşıyorum. Biliyor musun, ben de o zaman hiç kararlara karışamadım. Yani kızımın ve damadımın bir araya gelmesi sanki çok önemliydi ve ben de seni biraz gözden kaçırdım o zaman. Nasıl yaşayacağını. Evet, çok acı şeydi ayrı kalmak. Benim için de çok zordu. Ama öte yandan da galiba kızım ve damadım bir araya geliyorlar diye biraz sevinmiştim. Seni gözden kaçırdık galiba bize. Keşke zamanı geri almak ve yeniden o günleri, o günkü aklımızla, o günkü duygularımızla yaşamak olabilse. Yani şöyle hissediyorum. Bu olay hani benim için o kadar acı vericiydi ki bir daha hiçbir ayrılığın acısını çekemedim. Hı hı. Bunu anneannene Yani söyledin değil mi? evet, yani bu olaydan sonra hiçbir özlem, birisini çok özlemekten de çok korktum. Ve hiçbir daha sonraki yetişkin hayatımdaki ayrılıkların acısını yaşama iznini de kendime vermedim. Çünkü bu çok ağır sanki bütün özleme kapasitem bitti. Anladım. Pek de bir şey söyleyememiştin o zamanlarda. Yaşın o kadar küçüktü ki.
Acıyı içinde yaşıyordun. Bir şeyler söyleyemiyordun. Hak vermiyorlardı ki. Çok öfkeliydim ama ifade etme hakkım yoktu. Çünkü yani evde bir çocuk olarak benim fikrimin önemi yoktu. Güzel. Bugün bana söylemek istediğin şeyler var mı Zeynep? İki Zeynep, şimdi karşılaşmış olsak. Çok teşekkür ediyorum. Yani benim içimdeki bütün sevgi potansiyeli senden geliyor. Ve bütün merhamet, olumlu her şey. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Yine sarılabiliriz seninle. Kokular bize yardım eder. O kokuları yeniden duyuyor olabiliriz. Yani birisi için özel olmak ve dünyada onun en sevdiği insan olmak ve bundan emin olmak. Yani bunu en başta bulmak. Yani bu çok özel bir şeydi. Ben çok şanslıyım. Bu açıdan çok şanslı. Ben de senin gibi bir torunum olduğu için. Sana bu sevgi gücünü geçirdiğim için ben de çok şanslıyım. Yani ben çok korktum anneannem ölecek diye. Tamamen kaybetmekten çok korktum. Ve hayatımın en büyük korkusuydu. Yani yaşayacağım en zor ölümün bu olacağını da biliyordum. Hep biliyordum başından beri. Evet. Ne kadar olduğunu kaybedeli Zeynep? 93 yılında öldü. 93. Hı hı. Tamam. Buradan ona bu açıdan da hoşça kal demek ister misin? Yani ben yaşadığım sürece yok olmayacağını ve izinin kalacağını biliyorum. Evet, izi nerede? İçine bak. İzi Bir bak, içimde, zaten nerede? evimdeki. Yani göğsünde mi? Evet, Tamam. içimde bir yer. beynimde. Beynimde. Yani bendeki bütün sevgi aslında o ilişkide kökleniyor. Çok güzel. Evet. Evet. Köklendiğine göre bu metafor olarak bir ağaç gibi galiba. Evet, yani Bir olurdu. başkalarına giden bütün sevginin Oradan köklen. kökünde Bu bir o ağaç sevgi olsaydı var. sevgi niye benziyor? Niye ağacı gibi? Belki erik ağacı. Erik. Çünkü evet, yani Çok güzel. Evet. çocukluğumun anılarında Evet. bahçelerinde erik ağacı var. Biliyor musun biraz önce ben de paylaşımda erik ağacımı paylaşacaktım. Onun için erik ağacı deyince irkildim adeta. Bir erik ağacı gönüllü olabilir mi içeriden? Erik ağacı ile ilgili bir çağrışımı olan bir arkadaş, grup üyesi. Aşağı alalım. Gurbet mi? Evet, gel. Ayşe aldın mı gurbet? Evet. Bu içindeki sevgi. Anneannenle oluşmuş bir sevgi ağacı. İçindeki sevginin somutlaşmış hali. Metaforik bir somutluk. Erik ermekle de ilgilidir değil mi? Erginleşmek gibi oraya giden bir çizgi içindedir. Evet. Bu erik ağacının altında anneanneni ve seni bir arada görüyoruz. Son bir şey söylemek ister misin Zeynep? Ee, Yani ne söylemek istiyorum? Özellikle o dil bağı ve hani bir çocukla bu kadar e, gerçek bir sözel ilişki kurabilen bir yetişkin o kadar az gördüm ki. Yani keşke ben de öyle olsaydım. Keşke onun gibi yani hani
3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bir çocukla iki gerçek muhatap gibi, yani hiçbir yapaylık olmadan arkadaş olabilseydim. Yani bunun için de teşekkür ederim. Sanki seni buradan da duyuyor gibiyim. Ve boşa yaşamamışım diye düşünüyorum. Boşa yaşamamışım. Evet, çok teşekkürler. Şimdi rol çıkarmadan önce Nevin ve Erik Ağacı'ndan rol geri bildirimi alabilir miyiz? Evet. Evet, dediğim gibi seçileceğimi hissettim. Ve Zeynep anneannesi olarak kendimi çok anlamlı, değerli ve hayatta bir şeyler bırakabilmiş bir, e, bir varlık gibi hissettim. Ölmüş de olsam varlığımın devam ettiğini hissettim. Çok hoş bir duygu. Evet. Ben de erik ağacı olarak yani çok sağlam kökleri olan, çok güzel meyveleri olan bir ağaçtım ve tam altımda böyle bir diyaloğun, böyle bir sevginin şahitliğini ediyor olmak çok kıymetliydi. Hani zaten hayatla bağlı, zaten o akışında yaşayan bir varlığım ben ama hani bu kadar güzel, bu kadar hayat dolu bir sevgiyi görüyor olmak da sanki köklerimi güçlendirdi, meyvelerimi daha da tatlılaştırdı gibi hissettim. Evet. Güzel. Zeynep, geniş gruba geçmeden önce büyük gruba bize söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Nasıl hissediyorsun şu anda? Gevşemiş, Yani gerilmiş. evet, kesinlikle bir arınma oldu. Bunu hep düşünüyordum zaten. Yani anneannemle olan ilişkim benim aslında her gün düşündüğüm bir şey. Ama tabii başkalarıyla paylaşabilmek, evet. Yani hani bunu anlatabilmek, bunu ben kendi çocuklarıma da anlatamadım. Aslında ailemden kimseye anlatamadım. Ve burada birdenbire yani böyle beni ben yapan ve aslında en derinine gittiğimde bulduğum en güçlü ilişkiyi hani paylaşıp paylaşmamakla başta tereddüt ettim. Çünkü benim buradaki konumum kuramsal bir pozisyon ve hani benim duygularım ve benim yaşantımı buraya getirmem hani doğru mu? Çok İzin doğru. verilebilir bir şey mi? Çok ilginç. Yapmalı mıyım? Hani utanmalı mıyım? Hani bu teorisyen konumundan çıkıp sadece bir insan olarak konuşmaya. Yani bocaladım ama sonunda burada yapılan işin özüne de hani bir saygı olarak içten olmaya karar verdim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tamam, şimdi geniş gruba dönebiliriz. Gördüğünüz gibi psikodrama spontan çalışan bir şey, değil mi? Planladık, yaptık ama Zeynep bize o kadar içinden ve samimiyetle, içtenlikle katıldı ki bu bile psikodramanın büyüsünü, bizlerin bu işe neden bu kadar tutkuyla sarıldığını açıklamaya dehşetle yeter. Büyük Tabii, gruba dönerek rolden çıktığımı ifade edeyim. rolden çıktın. Teşekkür ederim. Evet, gruba dönerek şu anda üstünde rol kalan varsa kendi adını söyleyerek sıyırsın lütfen. Bütün rollerden sıyrılın. Evet, şu anda canlı, spontan bir şey içindeyiz. Ve ben şöyle bitirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi travmatizasyon kendi kontrolümüz dışında olan bir şeyin, kendimizin karar vermediği bir şeyin, otonomimizi yitirdiğimiz bir şeyin ne kadar dehşetli, biz çocukken yaşadığımız derinde de bu olduğu da ortaya çıktı paylaşımlarda da. Ben de bu oyunda gurbeti oynatırken ona hiç müdahale etmeden
tamamen onun istediği gibi bir sahne seçerek bu yeniden travmatize etme, yeniden yaralama kısmında kendim ona bir yol ya da bir şey, başka bir şey bile önermeksizin sadece onu dinleyerek bile ne kadar onarıcı bir şeyin içinde olduğumu düşünüyorum şu anda. Buna çok özen göstermek ortaya önemi çıkıyor tekrar. Şimdi Galeri View'e geçip ben de grup üyesi halindeyim. Bugünkü ilk çalışmamız, ilk oturumumuz böylece tamamlanmış oldu. Belki de tek oturum olacak. Onu grupla beraber şimdi aktif karar vereceğiz. Bir moladan önce görüşünüzü almak istiyorum. Bugün için çok derin ve iyi çalıştık derseniz ikinci çekimi yapmayabiliriz. Ya başka bir zaman ya da asla, neyse. İçinize bakın. Ufak bir tur atalım. Eğer ikinciye hazırım derseniz hazırım sözcüğüyle yani ikinciye hazırım sözcüğüyle bize bildirebilirsiniz. Herkes lütfen kendi içine göre karar versin. İkinciye hazırım söylemezseniz Ayşe Notal kim konuşmuyor ya da hazır değilim de diyelim. Niye onu duymayalım ki? Evet, ikinciyi istemiyorum diye lütfen bir tur yapalım. Yukarıdan aşağıya benim gördüğümle aynı mı görüyorsunuz bilmiyorum ama o turu kullanabilirsiniz. Bende ilk simge görünüyor. Ben hazırım. Yani herhangi bir fikrime devam edebilirim. Ayşe. Hazırım. Evet, varım ben. Turan. Olabilir. Haydar. Ben de hazırım. Evet. Çok güzel bir çalışmaydı bu arada. Yani ben de duyguya girdim ama paylaşım yapamıyorum, uzatmayalım diye. Yapmıyorum. Celal. Duygu. Ben de hazırım hocam ikinciyi. Engin. Çok etkilendim. Paylaşımlar çok etkiledi. Ben de hazırım. Öznur. Hazırım. Etel. Kuzen Sezgin yazdı. Murat. Evet. Tuğçe. Hazırım ben de. Nevin. Zeynep. Evet, dinleniyor. Hazırım ben de. Hazırım. Hazırsın. Berna. Evet, hazırım. Levent. Evet. Tamam. O zaman şu anda bir 10 dakika mola veriyoruz. Dinleniyoruz. Hocam bir hafta sonraya çekecek miyiz bu arada? Yok, artık çekmeyeceğiz. Gerek Bu kadar yok. şeyden sonra hayır. Tamam. Şimdi ben de şöyle söylemek istiyorum. Yani kapalı bir izleyici olarak sanki bir YouTube izleyicisi rolünde gibi hissettim ben de kendimi ve gerçekten hani hem oyun hem de çok müthişti. Ve Zeynep Hanım'ın samimiyetini ve açıklığını da ben canı gönülden kutluyorum. Çok harika bir doğaçlama sahne oldu. Zeynep, bu kısmı kullanalım diyorum. Ne dersin? Tabii. Kullanabilirsiniz. Ama senin tamamen özgür kararın. Yok yani sonuçta Tamam. Yani saklayacağım bir şey değil. çok güzel.